Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde şarjı almayan LG marka telefonun tamirini yapacağım. Şarj soketi kırık, onu değiştireceğim de. Bu LG biliyorsunuz üretimi durdurdu. Artık cep telefonu, akıllı telefon üretmiyor. Pazardan çekildi. Yani açık konuşmak gerekirse bu sektör adına bence bir kayıp. Çünkü LG yani iyi bir marka, kaliteli bir marka ama nedense akıllı telefon sektöründe hani umduğunu bulamadı. Emeklilerinin karşılığını bence alamadı. LG benim sevdiğim markalardandı. Bu G3'lerde, G4'lerde kronik soğuk lehim, işlemci kaynaklı soğuk lehim arızaları resmen markanın hani adını çıkarttı. Ama ileride bakarsınız karar alırlar. 5 yıl sonra, 7 yıl sonra, 10 yıl sonra. Sonuçta bir insan ömrü için 5 yıl kısa bir zaman değil, uzun bir zaman ama devletler için, şirketler için 5 yıllık, 10 yıllık planlar öyle çok da ahım şahım uzun vadeli planlar değil. LG mesela G2 serisinde yakaladığı başarıyı devam ettirebilseydi, başarabilseydi çok büyük başarılara imza atacaktı arkadaşlar ama G2 serisinden sonra ne oldu işte yani o G3 serisi, G4 serisi, bu da mesela G4 işlemci kaynaklı, RAM kaynaklı işte soğuk lehim arızaları vesaire markaya çok büyük zararlar verdi. Ondan sonra da dikiş tutturamadı zaten. LG'nin o Q6'sı, Q60'ı mesela Qualcomm işlemcili çok iyi telefonları var. Kanalımda mesela en iyi işte 10 PUBG oynanabilir telefon listesinde mesela LG'nin Q60 modeli de var. Qualcomm Snapdragon işlemcili bir modeli. Yani benim için efsane cihazlardan bir tanesi olsa da işte bir kere adı çıktı ya, maalesef devamında çıkarttığı modeller markayı kurtarmaya yetmedi. Daha doğrusu marka bir nevi GSM sektöründen vazgeçti gibi bir şeyler. Şey gibi, hayata küsmek gibi bir şey bu herhalde yani. Keşke devam etse LG. Ya arkadaşlar biz böyle bir karar aldık ama oturduk, düşündük, taşındık. Biz devam ediyoruz. Sen koskoca LG'sin ya. Senin bir departmanı kapatman demek çok ciddi bir mesele. Çok ciddi bir mesele. Yani LG'nin bu departmanı kapatması çok ciddi bir mesele. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar bu tür videoları, bu soket değişimlerini, bu dahili parça değişimlerini mikroskop altında çekeceğim. Çok daha böyle hani o açıdan profesyonel olacak inşallah. Şu an yine bu videoyu dükkanda çekiyorum. Dükkandaki tezgahta mikroskop yok. Yani çok da dükkanı böyle teknik servis için tıkış tıkış yapmak istemiyorum.
Arkadaşlar bu şekilde soketin altındaki lokasyonu çok iyi temizlerseniz soket zaten yerine oturuyor. Hani boşuna yorulmamış olursunuz. Isı tabancasıyla ben şimdi bunu yukarıdan direkt takmaya girişteydim. Gereksiz yere anakartı daha fazla ısıtacaktım vesaire. Şunu biraz daha temizlemem lazım. Kenarında lehim artığı var. Temiz çalışırsanız temiz sonuç alırsınız arkadaşlar. Şu anki yaptığım çalışma da temiz bir çalışma değil açıkçası ama yani kötü bir çalışma da değil. Yani şu çalışmama ben 10 üzerinden şu an versem 4 derim ama %100 sonuca beni götürecek mi? Götürecek. O yüzden videoya devam ediyorum. Bu tür videoları mikroskop altında çalışarak çektiğim zaman arkadaşlar çok daha başarılı olacak. Hani şuradaki lehmin parladığını görün arkadaşlar.